Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vue.js'te global bir input komponenti yapacağız. Yavaştan başlayalım. İlk önce input'umuzda kullanacağımız ikonlarımız olacak. Ben o ikonları öncesinde ekledim. Close ve info ikonlarını. Öncesinde tabii ki de input SAS klasörünü oluşturdum. Çok vakit kaybetmeyelim diye buralarda. Hemen buradan Components altında Base Icon Vue diye Dynamic Icon komponentimizi yapacağız. Ve template'imizi açıyoruz. Component deyip is component diyeceğiz. Kapattık. Scriptimizin altına const diyoruz. Süslü parantez içerisinde. Burada ikonlarımızı import ediyoruz. Icons altında. Zaten gördüğünüz gibi çıktı. Default yazacağız. Info'yu aldık. Bir de close alalım. Close require icons'un altında close icon nokta default diyoruz. Boşlukları da sildik. Hemen gelip buraya props değerimizi yazacağız. Props diyoruz. Süslü parantez içerisinde name diyoruz. Tipi string. Zorunlu olsun diyoruz. Bir de validator ekliyoruz buna. Return object nokta prototype has own property nokta cal metoduyla icons ve value'yu gönderiyoruz. Şöyle hemen export default props'tan sonra da bir computed oluşturalım. Computed icon component return diyoruz. Icons this nokta name var mı? Şimdi geldik buraya. Icon component'ımızı yazdık. Evet arkadaşlar, dinamik komponentimizi oluşturduk. Şimdi input komponentimizi oluşturalım. Components altına hemen geçiyoruz. Bir input klasörü oluşturduk. İçerisine de index.view yazdık. Template'imizi oluşturduk. Div'imizi açtık. Burada hemen name'imizi girelim. Input diyelim buna. Input komponentimizi oluşturalım. Hemen şuraya bir span koyuyoruz. Bize label gerekecek. Hemen altına bir div açıp buraya da input'umuzu yazacağız. Ben klasımızı yazalım. Input container diyoruz. Class span diyeceğiz tabii ki de burada. Buna da class size diyeceğiz. Burada gönderecek olduğumuz input'un işte small mu, medium mu, large olduğunu belli edeceğiz. Hemen şuraya bir input değerini tekrardan giriyoruz. Evet, şimdi bu input'a gelecek props'ları teker teker bind edelim. İlk önce tip alacağız. Type'ı ekledik buraya. Şöyle aşağıya indireyim. Class yazalım. Class'a input olacak. Class bind edeceğiz. Class list diye
Tabii ki de placeholder gelecek. Placeholder yazacağız. Disabled değeri gelecek. Disabled'a bağlayacağız. Value'su gelecek. Buna da model value diyebiliriz. Evet, input'ta input value'sunu alacağız. Fokusunda dolar, evet, focus, bind, dolar, etters diyoruz. Evet, input'umuzun bağlayacak olduğumuz props'lar bu kadardı. Şimdi bir de input'umuzun sağında bulunacak olan işte close ikonu yapalım. Class right icon dedik. Açtık, span dedik. Spanımıza da class veriyoruz. Clear icon diye. Tabii ki de bu ne olacak? Şöyle düşünelim. Şimdi clear icon hangi durumlarda çıkması gerekiyor? Model value'nun length'inin sıfırdan büyük olduğu durumlarda. Yani bir şey yazacak ki ondan sonra çıksın. Model value nokta length sıfırdan büyükse dedik. Evet, click event'ine de dolar tekrardan emit yollayacağız. Buraya input diyeceğiz. Virgül model value eşittir. Boş string geçecek arkadaş. Okey. Burada da bir base icon kullanacağız tabii ki de. Base icon name olarak buna close göndereceğiz. Şöyle. Tabii ki burada import da edelim onu hemen. Import base icon from. Evet. Components altında base icon view. Ben buraya geldi. Components içerisine de base iconu ekledim. Evet, right iconu da yaptık. Şimdi bir de helper göstereceğiz tabii ki de. Bu helper içinde bir container oluşturalım. Şurada satır atlamayalım. Şunları kontrol edelim. Evet, burada bir div oluşturup class helper container diyeceğiz. Span içerisine class helper text diyoruz. Burada gelecek olan helper değeri burada da base icon kullanacağız. Base iconumuzun name'i de burada. Burada name'i bağlayacağız. Buradan dışarıdan helper icon göndereceğiz. Tabii ki de buna bir if de koymamız gerekiyor. If helper icon bit değerleri verelim. Olsun. Heidi de 15 olsun. Burada kapatıyoruz. Şuraya props'lara girelim. Placeholder'dan başlayalım. Placeholder string default bir değer. Yani default'ta placeholder görebiliriz. Şöyle. Label girelim. Label'ın type'ı
string. Şurada 2 virgül yazmışız, hemen sildim. Type string. Helper girelim. Helper'ın da type string. Disabled değerini girelim. Type boolean. Default'u false diyoruz. Şöyle düzelttik. İkon girelim. İkonun type string size gireceğiz burada. String default olarak small diyebiliriz. In deyip burada small, medium, large değerlerini girdik. Helper ikon değerini girelim. String. Default'u text diyoruz. Şimdilik props'ı kapattık. Buraya hemen bir data yazıp model value'ya string diyoruz. Metot oluşturalım. Input value event alsın. Value olarak this nokta eşittir event'in target'ın value'sunu dedik. Metodumuzu da oluşturduk. Hemen bir computed oluşturuyoruz. Bu computed class list. Must be eşittir istiyoruz. Return değerini giriyorum. Disabled dedik. Disabled ikon dedik. Nokta ikon. Class computed'ımızı da oluşturduk. Şimdi de class size oluşturalım. İstiyoruz. Return deyip süslü parantez içerisine ektiklerle birlikte input tire dolar süslü parantezler dm nokta size diyoruz. Nokta size stil olarak tabii ki de buraya da import deyip stil dosyamızı import edelim. Input.sas dedik. Evet, input komponentimizi baştan aşağı güzel bir şekilde yazdık. Şimdi çağıracağımız yere gidelim. Çağıracağımız komponenti input komponentine çağıracağız. Geliyoruz buraya, bir input oluşturuyoruz hemen. Import deyip input from
components altında input'un içinde index.view diyoruz. Burada components içerisine input'u giriyoruz. Evet. Şimdi bakalım, placeholder gelmiş. Şimdi input'a yavaş yavaş göndereceklerimizi yazalım. Size large olsun. Placeholder'ı da large input olsun. Inputs class yazalım. DisplayFlex 20 piksel. Content center item center dedik. Margin button'dan da 20 piksel alsın. Bunları hizalayacağımız için yaptık. Evet. Sıralamayı yapalım. Medium input, small input. Evet, çok güzel bir şekilde geldiler. Bunları da yazdığımız değerleri silebiliyoruz. Okey. Şimdi bir de label'lı olanlarını oluşturalım. Böyle label large olsun. Medium. Label small dedik. Missing between. Evet, label'lı olanlarımız da geldi. Şimdi bir de helper'lı olanlarımızı yazalım. Helper'ımıza şöyle bir şey yazalım. Örnek şifreniz 8 karakter olmalı. Şöyle girdim. Helper icon olarak da helper icon diyorum. Info olacak. Info olacak. Type'ı da passport diyorum. Passport olacak. Evet, gördüğünüz gibi inputlarımızı hazırladık. Gayet güzel bir şekilde çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, bugün Vue.js'te input komponenti yaptık. Ya bunun bize yararları ne olacak? Ya biz her yerde input yazmayacağız. Yine dediğimiz gibi reusable komponent oluyor. Her yerde kullanabileceğimiz bir input komponent. Dediğimiz gibi yani bunlar özelleştirilebilir. Örnek işte type'lara göre. Şimdi yine passport yazdık, text yazdık. Örnek mail için yapabiliriz. Dışarıdan bunlara bir validasyon verebiliriz. Kontrollerini yapabiliriz. Ben videoyu kısa tutmak amacıyla sadece şöyle 9 tane bir örnek oluşturdum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı olmuştur sizler için. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.